Merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz prenses model bebek yeleğimin anlatımını yaptım. Yeleğimizin arka taraftan görüntüsü de bu şekilde. Yeleğimde yağmur damlası örgü modelini kullandım. Yapılışı oldukça kolay, örmesi zevkli bir model. Kız bebekleriniz için dilediğiniz renklerle örebileceğiniz tatlı bir yelek olmuş oldu arkadaşlar. Yeleğimizin bedeni 1-1,5 yaş arası için uygun. Hemen sizlerle ölçülerini paylaşmak istiyorum. Yeleğimizin beden genişliği 28 santim ve boyu da 34 santim. Tam 1-1,5 yaş aralığında, yaklaşık 2 yaşa kadar rahatlıkla kullanılabilecek ölçülerde oldu arkadaşlar. Yeleğimi örmek için 1,5 yumak kadar kartopu baby one kullandım. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda, anti-peeling özellikli bir bebek ipi, renk kodu K271, aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar için. Modelimiz örgüye yeni başlayan arkadaşların da hiç tereddüt etmeden örebilecekleri çok kolay bir model gerçekten. Yeleğimize arka parçayla başlayacağız. Alt kısımdan başlayarak parçamızı öreceğiz. Sonrasında ön parçalarımızı da ayrı ayrı örerek yanlarda ve omuzda birleştirme yaparak yeleğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Yeleğimiz için 5 adet de düğmeye ihtiyacımız var. 3,5 numara şişleri kullanarak yeleğimi ördüm. Şiş numarası sizin elinizin sıkılığına göre değişebilir elbette. İpiniz ve şişiniz değiştiğinde, hatta değişmese bile el farkından dolayı yeleğinizin ölçülerinde küçük de olsa farklılıklar oluşabilir arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Yeni modellerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Malzemelerimiz hazırsa hemen bu güzelliğimizin yapımına başlayalım. Yeleğimizi örmeye arka parçayla başlıyoruz. Parçamız için şişimize 65 ilmek atalım. İlmeklerimizi 4 diş haroşa örüp gelelim. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıradan itibaren kenarlarımızı 7 ilmek haroşa olarak öreceğiz. Sıra başındaki 7 ilmeğimizi ve sıra sonundaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak örerek devam edeceğiz. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örerek sıramızı tamamlayacağız. Arka yüze geçtiğimizde model kurulumuna başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıramıza 7 ilmek haroşa ile başlayalım. Devamında düz örelim. Sondaki 7 ilmeğimizi de yine haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayıp arka yüze geçiyoruz. Ön yüzde bir sıra düz ördükten sonra arka yüze geçiyorum ve model kurulumuna başlıyorum. Sıra başındaki 7 ilmeğimizi haroşa örerek başlıyoruz. 7 ilmek haroşa ördükten sonra önümdeki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Sonrasında ipimi öne alıp bir ters örüyorum. Tekrar 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters olacak şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar 3 düz, bir ters örelim. Sıramızın sonunda 7 ilmek haroşamızı örüp sıramızı tamamlayıp sonrasında ön yüzden devam ediyoruz. Arka yüzde model kurulumuna başlayıp tekrar ön yüze geldik. 7 ilmek haroşa ile sırama başlıyorum. 7 ilmek haroşadan sonra önümdeki 3 ters ilmeği yine ters olarak örüyorum. Üç ters ördükten sonra ipim öndeyken ipimi arkaya almadan önümdeki düz ilmeği düz olarak örüyorum. Yani 3 tersten sonra bir tane dolama yapıp bir düz örmüş oluyorum. Tekrar edelim. Önümüzdeki 3 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Sonrasında ipimiz öndeyken önümüzdeki düz ilmeği
düz olarak örüyoruz. Yani bir ilmek dolama yapmış, sonrasında bir düz ilmek örmüş oluyoruz. Baştan alalım. 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sonrasında ipimiz öndeyken önümüzdeki düz ilmeği düz olarak örüyoruz. 3 ters, 1 dola, 1 düz. 3 ters, 1 dola, 1 düz şeklinde bu sıramızda ilerleyip devam ediyoruz. Ön yüzü bu şekilde tamamlayıp arka yüze geçiyoruz. 7 ilmek haroşayla sıramıza başlıyoruz. 2 7 ilmek haroşadan sonra önümüzdeki 3 düz ilmeği yine düz olarak örüyoruz. Sonrasında ipimizi öne alıp önümüzdeki ters ilmeği yanındaki dolama ilmeği ile beraber ikisini ters olarak örüyoruz. Tekrar ipimizi arkaya alıp 3 düz örüyoruz. Devamında önümüzdeki 2 ilmeği, yani bir ters ve bir dolama ilmeğini ters olarak örüyoruz. Yani bu sıramızda 3 düz, 2 ters, tekrar 3 düz, 2 ters olacak şekilde ilerleyip sıramızı tamamlıyoruz. Sondaki haroşamızı da örüp bir sonraki ön yüze geçiş yapıyoruz. Sonraki ön yüze geldik. Sıra başındaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Şimdi bu sırada ve bundan sonraki arka yüz sırada 2 sıra ilmeklerimizi sadece ilmek yönüne göre gördüğümüz şekilde öreceğiz. 7 ilmek haroşadan sonra önümüzdeki 3 ters ilmeği ters olarak örüyoruz. Önümüzdeki devamındaki 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Tekrar önümüzde 3 ters ilmeğimiz var. Ters olarak örüyoruz. Sonrasında 2 düz örüyoruz. Yani bu sıramızı 3 ters 2 düz olacak şekilde tamamlıyoruz. Ve bundan sonraki arka yüze geçtiğimizde de yine aynı şekilde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örerek 2 sıramızı tamamlayıp tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. 2 sıra ilmek yönüne göre örüp tekrar ön yüze geldik. Haroşamızı örerek başlıyoruz. 7 ilmek haroşamızı ördükten sonra önümüzdeki 3 ilmeği yine ters olarak örüyoruz. Sonrasında buradaki 2 ilmeğimizi yine tek ilmeğe düşürerek devam edeceğiz. Bu 2 ilmeğimizi şuradan sol kısımdan birlikte alarak örüyoruz. Bu şekilde tekrar tek ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Zaten sıra başında burada bir düz ilmek olarak motif başlangıcında bir düz ilmek olarak başlamıştık. 2 ilmeğe çıkarmıştık. Tekrar tek ilmeğe düşürüp devam ediyoruz. Tekrar aradaki 3 ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve önümüzdeki 2 ilmeği sol kısımdan şuradan birlikte alarak örüyoruz. Arada 3 ters örüyoruz. Ve önümüzdeki 2 ilmeği sol kısımdan birlikte alarak örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ön yüzde örgümüzü tamamlayıp arka yüze geçiş yapıyoruz. 7 ilmek haroşamızla başlıyoruz. Yine
Örgümüzün yönüne göre, ilmek yönüne göre örerek bu sıramızı tamamlayacağız. Önümüzdeki 3 düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonrasında bir ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Yani bu sırada 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Böylece örgümüzün ilk motiflerini tamamladık. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıradan itibaren ikinci motiflerimizi oluşturmaya başlayacağız. Bir sonraki motiflerimizi kaydırarak yerleştireceğiz. Yani bu defa bu aradaki bu iki tane su damlasının arasına, şuralara, şöyle şu kısımlara denk gelecek şekilde motiflerimizi yerleştireceğiz. Hemen birlikte örmeye başlayalım. 7 ilmek haroşadan sonra önümüzdeki bir ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sonrasında ipimiz öndeyken ipimizi arkaya almadan önümüzdeki bir ilmeği düz olarak örüyoruz. İpimizi öne alıp sonrasında 3 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 3 ilmek tersten sonra ipimiz öndeyken ipimizi arkaya almadan bir ilmek düz örüyoruz. Ve tekrar ipimizi öne alıp 3 ilmek ters örüyoruz. Üç ilmek tersten sonra ipimiz öndeyken bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıp 3 ters örüyoruz. 3 tersten sonra ipimiz öndeyken bir ilmek düz örüyoruz. Sonrasında ipimizi öne alıp 3 ters örüyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Ve ipimiz öndeyken bir ilmek düz örüyoruz. Yani baktığımız zaman aslında 3 ters, 1 dola, 1 düz, 3 ters, 1 dola, 1 düz şeklinde ilerlemiş oluyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp arka yüze geçip devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar ilerledik. En son 3 ters ördük. Yine ipimiz öndeyken bir tane düz örüyoruz. Ve sıramızın sonunda kalan bir ilmeği de ters olarak örüp devamında 7 ilmek haroşamızı örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın başında 7 ilmek haroşadan sonra bir ters ördükten sonra model kurulumuna devam etmiştik. Sıra sonunda da yine aynı şekilde sonra bir ters örüp haroşalarımızı örerek sıramızı tamamlamış olacağız. Ve arka yüze geçiş yapıyoruz. 7 ilmek haroşamızı örerek başlıyoruz. Bu sırada ilmek yönüne göre örerek devam edeceğiz. Önümüzdeki bir ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonrasında ipimizi öne alıp önümüzdeki ters ilmeği ve yanındaki dolama ilmeğini ters olarak örüyoruz. Sonrasında tekrar ipimizi arkaya alıp önümüzdeki 3 düz ilmeği düz olarak örüyoruz. İpimizi öne alıp önümüzdeki 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Sonrasında ipimizi arkaya alıp önümüzdeki 3 düz ilmeği düz olarak örüyoruz. Yani bu sırada 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz olacak şekilde ilerliyoruz. Sıranın sonuna kadar ilerleyip devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar geldik. Önümüzdeki ters ilmeği ve yanındaki dolama ilmeğini, 2 ilmeği tersimizi örüyoruz. Kalan bir ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve 7 ilmek haroşamızı da tamamlayıp tekrar ön yüze geçiyoruz. Ön yüze geçip sıra başındaki 7 ilmek haroşamızı ördük. Şimdi bu sırada ve bundan sonraki sırada 2 sıra sadece ilmek yönüne göre ilmeklerimizi öreceğiz. Herhangi bir farklı işlem yapmayacağız.
Önümüzdeki bir ilmeğimiz ters, onu ters olarak örüyoruz. Sonrasındaki 2 ilmeğimiz düz, onları düz olarak örüyoruz. Önümüzdeki devamındaki ilmeklerimiz 3 ilmeğimiz ters. Ters olarak 3 ilmek örüyoruz. Sonrasında 2 düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yani bu sıramızı 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz olacak şekilde ilerliyoruz. Sonda kalan bir ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Sıra başında onu ters olarak örmüştük. Sıra sonunda yine burada bir ilmek. Şuradaki en son 2 düzü ördükten sonra bir ilmek ters kalmış olacak. Onu ters olarak örüp sıramızı tamamlayacağız. Arka yüze geçtiğimiz zaman yine ilmek yönüne göre bütün ilmeklerimizi örüp tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. Örgümüzü 2 sıra ilmek yönüne göre ördükten sonra tekrar ön yüze geldik. Kenar haroşelerimizi ördük. Şimdi yine bu sırada şu kısımdaki 2 ilmeği tek ilmeğe düşürme işlemini yapacağız. Önümüzdeki bir ters ilmeğimizi örüyoruz. Sonrasında 2 ilmeğimizi birlikte sol kısımdan şuradan birlikte alarak örüyoruz. Sonrasında aradaki 3 ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve 2 ilmeğimizi sol kısımdan birlikte alarak örüyoruz. Arada 3 ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve 2 düz ilmeğimizi yine sol kısımdan birlikte alarak tek ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüze geçip devam ediyoruz. Bir sonraki arka yüze gelip kenar haroşelerimizi ördük. Bu sırada sadece ilmeklerimizi ilmek yönüne göre örüyoruz. Önümüzdeki bir düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Devamındaki düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yani bu sırada bir ters, 3 düz, bir ters, 3 düz olacak şekilde sıramızı tamamlayıp tekrar ön yüze geliyoruz. Arka yüzü tamamlayıp tekrar ön yüze geçiyoruz. Böylece birlikte 2 motif tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi kaydırma yaparak tekrar şu aralara denk gelecek şekilde 3. motiflerimize de başlayarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde parçamız oluşmaya başladı. Bu sırayı da birlikte başlayalım. Son olarak bu sıraya da birlikte başlayalım. Kenardaki 7 haroşemizi ördük. Şimdi sıra başında son olarak bu sıraya da birlikte başlayalım. Kenardaki 7 ilmek haroşemizi ördük. Şimdi tekrar motifimizi kaydırarak ilerleyeceğimiz için önümüzdeki 3 ilmeği öncelikle ters olarak örüyoruz. 3 ters ilmekten sonra ipimiz öndeyken ipimizi arkaya almadan önümüzdeki bir ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonrasında tekrar 3 ilmek ters olarak örüyoruz. 3 tersten sonra ipimiz öndeyken bir ilmek düz olarak örüyoruz. 3 ters, ipimiz öndeyken bir düz örüyoruz. Yani 3 ters, bir dola, bir düz örmüş oluyoruz. Bu şekilde sıramıza başlayıp bitiriyoruz. Sonrasında model anlatımındaki adımlarımızı, sıralarımızı takip ederek bir sonraki motifimizi de oluşturarak devam ediyoruz arkadaşlar. Motiflerimiz 6 sırada bir tamamlanıyor. Her 6 sırada bir motiflerimizi böyle kaydırmalar yaparak oluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi arka parçamızı kol kesim yapacağımız hizaya kadar örüp geliyoruz. Arka parçamızı kol kesim hizasına kadar örüp geldik arkadaşlar. Nereye kadar örmüşüz? Hemen motiflerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 motif oluncaya kadar parçamızı örüp geldik. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada kol kesimimizi yapacağız. Kol kesimimizi tek bir sırada tamamlayacağız arkadaşlar. Bundan sonra örgümüze haroşa olarak devam edeceğiz üst kısımda. Kesimlerimizi şuradaki 7'şer ilmek yan patlarımızı ördükten sonra şöyle şu kısımlarda
Şu kısımlarda aralarda eksiltmeler yaparak kol kesimimizi tamamlamış olacağız. Şimdi sıra başından örgümüzü örmeye başlıyoruz. 7 ilmek kenar patımızı örerek başlıyoruz. 7 ilmekten sonra bir süre ilmeklerimizi ikişerli ikişerli olacak şekilde öreceğiz. Böylece her defasında 2 ilmeği tek ilmeğe düşürerek toplamda 6 defa bu kısımda eksiltme yapmış olacağız. Önümüzdeki ilk ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Onu arkadaki ilmekle beraber örüyoruz. Düz olarak örüyoruz. Yine aynı şekilde önümüzdeki ilk ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Arkasındaki ilmekle beraber örüyoruz. 2 defa yaptık. Toplamda 6 defa bu şekilde kesim yapacağız. Bir ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Sizin ip alış yönünüzden dolayı zaten ilmekleriniz bu şekilde gözüküyorsa zaten herhangi bir farklı işlem yapmadan 2 ilmeği birlikte alıp kesiyoruz. 3 oldu. 4 5 ve 6. Böylece bu kısımda 6 ilmek eksiltmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sıramızın sonuna doğru ilerleyeceğiz. Sıramızın sonunda şu kısımda 12 ilmeğimiz ve kalan 7 ilmek patımız kaldığı zaman, yani toplamda burada 19 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bundan sonra her iki yönde düz örerek haroşa örmeye devam edeceğiz örgümüzü. Sıramızın sonunda toplam 19 ilmek kalana kadar örüyoruz. Bir sayalım. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 ilmek daha örelim. Evet, şimdi 7 ilmek pat kısmı hariç bu kısımda 12 ilmeğimiz kalmış oldu. Başta olduğu gibi bunları ikişerli ikişerli alarak bu kısımdaki kesimimizi yapacağız. Her iki tarafta 6'şer ilmek eksiltme yapmış olacağız. Bu defa kesim yönümüz sola doğru olacak. O yüzden önümüzdeki 2 ilmeği bu defa şöyle sol kısımdan birlikte alarak kesiyoruz. Pardon, kesim yönü sağa doğru olacak. Sıra başındaki kesim yönü sola doğru olmuştu. Sıra sonundaki kesim yönü de sağa doğru olacak. Bir tane eksiltme yaptık. Tekrar 2 ilmeği soldan birlikte alarak kesiyoruz. 2 3 4 5 6. Böylece bu kısımda 6 ilmek eksiltmiş oluyoruz ve kalan 7 ilmek patımızı örerek sıramızı tamamladık. Kesim işlemimizi, kol kesimimizde bu şekilde tek sırada tamamlamış olduk arkadaşlar. Artık bundan sonrası omuz hizasına gelene kadar ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Üst kısmı tamamen haroşa olarak öreceğiz. Yeleğimizin arka parçamızın toplam boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar haroşa olarak örüp geliyoruz. Kol kesimi yaptıktan sonra üzerine istediğim kadar haroşa örüp geldim arkadaşlar. Şu an yeleğimizin boyu istediğim ölçüye geldi. Şimdi şuradaki ilk haroşa dişten itibaren beraber sayalım. Şimdi model bitiminden sonraki şu ilk dişten itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27 haroşa diş olana kadar üst kısmı örüp tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu sırada yaka için olan ilmeklerimizi keseceğiz. Omuzlarımızı kesmeden farklı şişler üzerinde bekleteceğiz. Sonrasında ön parçalarımızla bir tığ yardımıyla birleştireceğiz. Yani omuzlarımızı kesmeden ilmeklerimizi bırakacağız arkadaşlar. Bu şişlerin üzerine alacağım bekletmek için sizler elinizde bulunan herhangi bir şişinizi kullanabilirsiniz. Öncelikle şu an şişimizin üzerinde 53 ilmeğimiz var. İlmeklerimizi omuzlar için 19,
boyun yaka kısmı için 15 ilmek olacak şekilde ayırıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ve kalanı da yine 19 ilmek oldu. Şimdi sıra başından örgümü örmeye başlayacağım. İlk 19 ilmeğimi örüyorum. Sonrasında yaka için olan 15 ilmeğimi kesip devam edeceğim. Şimdi elimize ilmeklerimizi bekleteceğimiz şişimizi alarak ilk 19 ilmeğimizi örüyoruz. İlk 19 ilmeğimizi ördükten sonra elimize tığımızı alalım. Bir tığ yardımıyla bu taraftaki boyun kısmındaki 15 ilmeğimizi kesip devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra başındaki ilk ilmeğimizi tığımızın üzerine alıp ipimizi içinden geçiriyoruz. Bir ilmek daha alıyoruz ve tığımızın üzerindeki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Sıradan bir ilmek alıyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Tığımızın üstündekiyle beraber ikisini birlikte örüyoruz. Burada kesim yaparken çok sıkı olmamasına dikkat edelim. Ne çok gevşek ne de sıkı. Örgümüzle uyumlu olacak şekilde buradaki ilmeklerimizin kesimini yapıp tamamlıyoruz. Şimdi şişimizin üzerinde, soldaki şişimizin üzerinde 19 ilmeğimiz kaldı ve bir ilmek de tığımızın üzerinde var. Bu kalan bir ilmeği sol şişimize alıyoruz. Şimdi bu omzumuzu üzerine aktaracağımız şişimizi elimize alıyoruz. Ve bu iki ilmeği şöyle soldan birlikte alarak bu kalan bir ilmeği de burada yok etmiş oluyoruz. Ve kalan ilmeklerimizi de örerek ikinci omuzumuzu da tamamlamış oluyoruz. Arka parçamızı bitirmiş oluyoruz. Evet. Böylece arka parçamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Omuzlarımızı daha sonra bir tığ yardımıyla ön parçalarımızla birleştireceğiz. Şimdi sırada ön parçalarımız kaldı. Öncelikle sağ ön parçamızı örerek başlayacağız. Ön parçalarımıza da aynı model kurulumuna ile başlıyoruz. O yüzden ön parçaların anlatımını tekrar göstermeye gerek görmüyorum arkadaşlar. Arka parçayla aynı şekilde model kurulumunu yapacağız. Sadece ön parçaların ilmek sayısı daha az olacak. Onun dışında modele başlarken herhangi bir değişiklik, farklılık olmayacak. Tek farkı sağ ön parçamızı örerken ilik açma işlemi yapacağız. Şimdi sağ ön parçamız için şişimize 37 ilmek atalım. Yine ilmeklerimizi 4 diş haroşa ördükten sonra üzerine model kurulumunu arka parçadaki anlatımı takip ederek uygulamaya başlayalım. Farklı olarak ön pat kısmında ilik açarak devam edeceğiz. Şimdi ben arka parçamı kol kesim hizasına kadar örüp geleceğim. Sonrasında sizlerle ilik açma detayını da paylaşarak devam edeceğiz. Yeleğimin sağ ön parçasını kol kesim hizasına kadar örüp geldim arkadaşlar. Parçama 37 ilmekle başladım ve 4 diş haroşa ördüm. Sonrasında arka parçadaki model kurulumunu takip ederek birebir aynı şekilde parçamı örerek kol hizasına kadar getirdim. İliklerimi ilk iliğimi 4. haroşa dişten sonra açtım. Devamında
13 haraşo diş arayla iliklerimi açmaya devam ediyorum. Şu ana kadar 3 tane ilik açtım. Bu kısımda ön patta toplam 5 ilikle ön tarafı tamamlamış olacağız. Şimdi arka parçada olduğu gibi yine aynı şekilde tek sırada kol kesim işlemini tamamlayıp bitireceğiz. Şişimizin üzerinde 37 ilmeğimiz var. İlmeklerimizi 18, 19 olacak şekilde ayırdım. Bu kısmı ayrıcımı taktım. Şimdi sıra başındaki ilk 18 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Yani haroşa olarak öreceğim. Bundan sonra üst kısma haroşa olarak devam edeceğiz. İlk 18 ilmeğimizi örelim. Sonrasında bu kısma geldiğimizde 19 ilmeğimizin 7 tanesi kenar pat ilmeğimiz, kalan 12 ilmeklerimizi, 12 ilmeğimizi arka parçada olduğu gibi ikisini bir olacak şekilde toplam 6 defa alacağız. Burada 6 ilmek kesmiş olacağız. Sıra başından 18 ilmeğimizi düz örerek başlıyoruz. 18 ilmek ördükten sonra şimdi önümdeki ilmekleri ikişerli olacak şekilde örmeye başlayacağım. Sağ ön parçada olduğumuz için kesim yönü sağa doğru olacak şekilde ilmeklerimizi keseceğiz. Yani önümüzdeki iki ilmeği şöyle şuradan sol kısımdan birlikte alarak örüyoruz. Bir saniye. 2, 3, 4, 5, 6. Böylece bu kısımda kol için 6 ilmek eksiltmiş oluyoruz ve kalan 7 ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Yeleğimizin yaka kısmında kare bir kesim yapacağız. Yaka kesiminde yine biraz daha ördükten sonra tek sırada kare olacak şekilde yapacağız arkadaşlar. O yüzden şimdi bir süre herhangi bir işlem yapmadan haroşa olarak örelim. Şimdi model bitiminden itibaren saydığımız zaman 17 haroşa diş olana kadar herhangi bir işlem yapmadan örüyoruz. Sonrasında yaka kesimimizi yapıp devam edeceğiz. Sağ ön parçamın kol kesimini tamamladıktan sonra şuradaki ilk haroşa dişten itibaren saydığımda 17 haroşa diş olana kadar örüp geldim arkadaşlar. Şu an örgümün ön yüzünde ve sıra başındayım. Şu an şişimizin üzerinde 31 ilmeğimiz var. İlmeklerimizin 12 tanesini yaka için keseceğiz. 19 tanesini omuz için örmeye devam edeceğiz. Sıra başındaki ilk ilmeğimi tığımın üzerine alıyorum. Yanında bir ilmek daha alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek tığımın üzerine alıp tığımın üstündekiyle beraber birlikte örüyorum. Bir ilmek alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Yani arka parçada yaka kesimini yaptığımız şekilde yine aynı şekilde burada ilmeklerimizi kesiyoruz. Toplamda 19 ilmeğimiz kalana kadar buradaki kesim işlemimizi yapıyoruz. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve elimizdekiyle de 19 ilmek kalmış oldu. Yaka kesimimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi kalan ilmeklerimizi bir süre daha omuz için örmeye devam edeceğiz. Buraya kadar 17 haroşa diş, şuradaki model bitiminden sonra 17 haroşa diş olana kadar örmüştük. Şimdi omuzumuz için 10 haroşa diş daha örüp sonrasında arka parçayla parçamızı birleştirerek diğer ön parçamıza devam edeceğiz. Birlikte 10 diş örüp geliyoruz.
Ön parçamda yaka kesimini yaptıktan sonra üzerine omuz için 10 haroşa diş daha örüp geldim ve parçamı tamamlamış oldum arkadaşlar. Arka parçada olduğu gibi bu haroşa kısmı toplam 27 haroşa diş ile tamamlamış oldum. Şimdi diğer ön parçamıza geçmeden önce bir tığ yardımıyla omuz birleştirmemizi yapacağız. Ondan sonra diğer parçamızı da öreceğiz. Arka parçamızı bu şekilde ön yüz yukarıda kalacak şekilde yerleştirelim. Üzerine parçamızı da böyle arka yüz üst tarafta kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle bu şekilde tutarak örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Şimdi ipimin olduğu ilmeği tığımın üzerine alıyorum ve bir ilmek de öndeki şişten alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Şöyle bir ilmek ön taraftaki şişten alıyorum. Bir ilmek arka taraftaki şişten alıyorum ve üçünü birlikte tığımın üstündekiyle beraber üçünü birlikte örüyorum. Bir ilmek ön taraftan ön şişten alıyorum. Bir ilmek arkadaki şişten alıyorum ve üçünü birlikte örüyorum. Bir ilmek önden alıyorum, bir ilmek arkadan alıyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bütün ilmeklerimizi bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Omuzlarımızı birleştiriyoruz. Ve ipimizi sabitliyoruz. Ön yüzde gördüğünüz gibi böyle düzgün bir şekilde kol birleştirmemizi yapmış oluyoruz. Böylece son bir parçamız kaldı. Şimdi sıra geldi yeleğimizin sol ön parçasını örmeye. Sol ön parçasını da birebir sağ ön parçamızla aynı şekilde örüp tamamlayacağız. Yine aynı şekilde başlayıp model bitimine kadar birebir öreceğiz. Sonrasında tabii ki yaka ve kol kesimlerini yer değiştirerek üst kısmı da tamamlayacağız. Gösterdiğim şekilde omuzu da tamamlayıp geliyoruz. Sol ön parçamızı da örerek yeleğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi geriye yan dikişlerimizi yapmak kaldı. Dikişlerimizi de tamamlayıp son olarak düğmelerimizi de dikip yeleğimizi hazır hale getireceğiz. Ön yüzden dikişimizi yapacağız. İpimizi bu şekilde sabitledik. Şu kenardaki haroşelerimizin tırtıklarından karşılıklı olarak alarak dikişimizi yapalım. Şöyle şu kısımlardan iğnemizi batırarak dikişlerimizi yapıyoruz. İç tarafı da hemen çevirip göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iç tarafta da herhangi bir kabarıklık olmaksızın
muntazam bir şekilde dikişlerimizi yapmış oluyoruz bu teknikle. Her iki tarafta dikişlerimizi tamamlayalım. Son olarak düğmelerimizi de dikelim. Yeleğimizi hazırlayıp gelelim. Son olarak yan dikişlerimizi yapıp düğmelerimizi dikerek yeleğimizi hazır hale getirdik arkadaşlar. Keyifli ördüğüm çok tatlı bir yelek oldu. Kız bebekleriniz için dilediğiniz renklerle örebileceğiniz çok kolay bir model gerçekten. Sizler de beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla videomu desteklerseniz memnun olurum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunup bildirimleri açarak yeni yükleyeceğim videolarımdan, modellerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle.